Barcelona'nın simgesel dini merkezi katedral, Barcelona Katedrali. Burası Hristiyanlık açısından da önemli. Kendisine başpiskoposluk verilmiştir. Emeviler burayı Romalılardan aldıktan sonra 72 yıl boyunca camiye çevirmişler. Emevilerin elinden çıktıktan sonra da halen de günümüze kadar şu anda dahil kilise olaraktan hizmet vermeye devam etmektedir. 20. yüzyılda inşaatı tamamlanmış. Burada bir efsane var arkadaşlar. Şimdi efsanede Kutsal Azize ilan edilen Eula yarı çıplak vaziyette bahar ayında sokak ortasında zincire vurulmuş, ölüme terk edilmiş olduğu bir sırada birdenbire kar yağar, etrafını kar kaplar. Kar kapladıktan sonra da ölümünü engeller. Kendisini öldü mü diye kontrole gelen kilisenin rahipleri ve rahibeleri bakarlar ki Eula ölmemiş. Bunun üzerine alırlar, getirirler, fıçıya koyarlar. Fıçının etrafından da kılıçla şişlemek suretiyle Eula'yı öldürürler. Ve daha sonra da Azize olaraktan tekrardan gelirler, kilisenin içerisine fıçıyla birlikte gömerler. Evet. Mezarı halen kilisenin içerisindedir. Şimdi Osmanlı tarihi bakımından da şöyle bir olay var. Haçlı seferleri sırasında Osmanlılarla denizde savaşırlarken Osmanlı'nın atmış olduğu bir top atışında gemi yan yatar fakat batmaz. Çünkü atmış olduğu top atışındaki büyük mermilerden bir tanesi gemideki büyük bir haça çarpmak suretiyle geminin batmasını bir nebze olsun önlemiştir. Çünkü haça çarpan top mermisi patlamamış. Bunu gören gemideki Haçlı askerleri gemilerinin batmayacağına inanaraktan haçı da alırlar, getirirler. Bu Barcelona'daki katedralin girişinde, içerideki girişine yan yatmış şekliyle hacı olduğu gibi asarlar. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Barcelona Katedrali. Şehir planlamacısı, İspanyol. Barcelona şehrini A'dan Z'ye planlayan, meydanlarıyla birlikte planlayan, Guaido'nun memleketi Barcelona. Barcelona'daki bu meşhur 130 yıldır bitmeyen, kendi ismini taşıyan, zamanında başladığı ve 130 yıldır bitmeyen, yerde tümsehe bastık, 2026 yılında bitmesi beklenen, planlanan o meşhur, adını siz söyleyin, kilisenin önündeyiz. Sagrada Familia. Ünlü mimar Guidi ölünce kilise yarım kalmış. 2006 yılında bitmesi planlanmış. Ancak geçen süre içerisinde hala inşaatı devam ediyor. Buranın giriş kapısında bakın, çeşit çeşit figürler var. Hazreti İsa'nın doğumu, çocukluğu, ölümü gibi figürleri yansıtmışlar. Burası şehrin tam ortasında, geçit noktasında, yine aynı şekilde Katalon özel bölgesinde, Katalon meydanı, İspanya bölgesi gibi çeşit çeşit meydanlar var. Meydanın tam ortasında. Şehri öyle bir planlamış ki Guaido, yani bütün sokaklar bir kavşaktır. Diğer bütün sokaklar bir başka kavşakta toplanmaktadır. Her bir sokak başka bir kavşağa çıkar. Kaybolmanız imkansız. Ve kendi ustalık eserini de burada yapmıştır. 130 yıldır da halen inşaat halinde. Bakın, her bir kulede de ayrı bir isimler var, ayrı bir şehirleri resmetmiş. Önünde turist yoğunluğu, çoğunlukta. Herkes bir şeyler alıp bir şeyler satıyor.
Yerde de yine buranın magneti var. UNESCO Dünya Mirası, bilet alıp en tepeye, zirveye kadar çıkabiliyorsunuz. Ben şahsen bilet alıp çıkamam. Sagrada Familia. Evet, konuşulan dil Pakistan dili. İspanyol değil. Girmek için sırada bekleyenleri görüyorsunuz. Sagrada Familia, İspanya, Barcelona. Sagrada Familia'yı bir de bu arka tarafından, hani bize göre kuzey tarafı diyerekten çekeyim dedim. Gördüğünüz üzere inşaat halen devam ediyor. Vinçler sağında solunda. 2026 yılında bitmesi planlanıyor dedik. Artık ne zaman biterse, çok yoğun, çok kalabalık. Önde de balıklı, çok az birkaç tane balıklı göl var. Turist ve insan akımından geçilmiyor. Herkes fotoğraf ve video peşinde. Evet, herkes dediğim gibi fotoğraf ve video peşinde. Olay bu şekilde arkadaşlar. Sagrada Familia, UNESCO Dünya Mirası, Dünya Kültür Mirası, İsa'nın gençlik, doğumu, yaşlılık ve ölümünü akseden figürler var girişinde. İçeriye giriş ücretli. Bize ters. Peki, görüşürüz. Barcelona Arena Espanyol Meydanı. Espanyol Meydanı burası bütün caddelerin kesişme noktası. Aynı zamanda diğer bir Katalon Meydanı ile birlikte Barcelona'nın en önemli iki kavşağından bir tanesi. Ve buraya da, şu köşeye de 46 numaralı havaalanı otobüslerinin geçiş güzergahı. Yolcularını aldığı, indirdiği bir yer. Havaalanı otobüsleri de şu az ileride durur yani. Park eder. Ailebus. Ailebus isimli havaalanı otobüsleri de yine bu kavşaktan, bakın şu anda gidiyor. Bu kavşaktan doğru çalışır. Buradan da 46 numaralı kırmızı otobüs. Kırmızı hat otobüsleri havaalanı, El Prat havaalanına gider. Bu bilgilendirmeden sonra tekrar toparlıyoruz. Karşısı Barcelona Arena, içerisi AVM. Bak, asansörle iniş çıkışlar serbest. Silindirik kubbeli bir yapı. Tepesinde kafeler, barlar var. Yiyip içebilirsiniz. Ülkelerin belli başlı simgelerinden bir tanesi de bakın burada zafer takıdır. Barcelona'nın plaja yakın, ünlü plajlarına yakın zafer takı var arkada. Haçlı orduları sefere çıkmadan önce burada toplanırlar. Dua ederler, buradan doğru sefere çıkarlarmış. Ayrıca bu anıttan sonra, zafer takımından sonra giden yol karşıya doğru park olarak görmüş olduğunuz yolun, parkın içerisinde bir göl var. Gölün kenarında da Katalan meclis, Katalonya'nın meclis binası var. Barcelona meclis binası var. Hemen arkamızda. Şurada parkın içerisinde simgesel yapı anıttan başka çeşit çeşit boy boy anıtsal heykeller var. Geniş bir meydan. Müzik, eğlence, gençlerin buluşma noktası olduğu gibi ayrıca da plaja giden, Barcelona'nın ünlü plajına giden araç ve yaya yolu. Bu kalabalıkta bunu gösteriyor. Mimar Gaido'nun yapıp hazırlamış olduğu, hemen arkadaki görmüş olduğunuz zafer takı. İspanya, Barcelona'dan hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Gaido Barcelona'yı baştan sona tekrardan sıfırdan planlamış. Sokaklar, caddeler bir ada etrafında
toplanmış. Ada etrafından dağıtım yapılmış. Tıpkı Fransa Paris gibi, başkent Paris'teki dağıtım gibi. Hemen arkamda da gördüğünüz bu zafer takını planlarının içerisinde bir tanesidir. Zafer takı demek büyük komutanların savaşları kazandıkları zaman şehirlerine girerken yapmış olduğu zafer takının içerisinden atı ile birlikte kendisinin önünde savaş kazanan askerlerin de arkasından doğru gelmesiyle oluşan bir gelenek haline gelmiş olaydır. Üsküp'te Makedon Meydanı var. Büyük İskender bu anıtı kullanmış. İlk babasından kalma Büyük İskender kullanmış. Fransa Paris'te var. Tiran'da var, Arnavutluk. Yunanistan'da Yorgu Luandası, yani Yorgu Kemeri diye geçiyor. Yunanistan Selanik'te var. Ve şimdi de Barcelona.